Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapacağız? Hikaye okuyoruz. Okuduktan sonra çeviriyoruz. Sonra bir küçücük bir güzel kısmı size anlatacağım. Mesela ben konuşurken çoğu zaman bu kalıp kullanıyorum. Ne kadar çalışıyorsun o kadar iyi gibi bir şeyler. Ya da ne kadar yapıyorsun o kadar. Yani kısaca ne kadar bla 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 o kadar bla 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 bla. Yani böyle kalıp İngilizce nedir? Bu hikaye okurken bunu öğreneceğiz. Üçüncü ne yapacağız? Üçüncü güzel bir şey size göstereceğim. Bu güzel bir şey gördükten sonra bakacağız. Ne düşünceleriniz öğrenmek istiyorum. Hemen başlıyoruz. Oy görmek için sonuna kadar izlemelisin. Başlıyoruz hemen. Önce okuyoruz bütün hikaye sonuna kadar. Hemen başlayalım. It was time for a haircut. Lenny didn't even have to look in the mirror, even though he was going bald. He knew that he needed to cut his hair every 2 weeks. He had a tongue of hair on top of his head. His hair was thinning at the crown. He still had plenty of hair on the sides and back. It was what they call salt and pepper, a mixture of gray hair and dark brown hair. It was only a few years, he figured, until the salt and pepper became just salt. He never let his hair grow for more than 2 weeks. The longer it got, the worse it looked, he thought. Size söyledim kalıp burada. So the longer it got, the worse it got. İnceleyeceğiz, bakacağız nasıl. Söyleyebiliriz, devam ediyoruz. He spread a newspaper over the bathroom sink so that no hair went down the drain. He plugged in the clippers and started cutting his hair. He started at the back of his head, went to the sides, and finished on the top. Every minute, also, he had to clean the hair out of the blades with an old toothbrush. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Finished, he picked up a hand mirror to check out the back of his head. Everything looked okay. He carried a newspaper back out to the kitchen and shook the hair clippings into the trash can. Then he took a shower. Hikayemiz bu kadar. Çok kısa. Umarım beğendiniz. Şimdi çevireceğiz ama onu çevirmeden burada birkaç yeni kelimeler bize ayrıldılar. Bu arada bu site siz de ziyaret etmelisiniz. Sonunda size göstereceğim onun ismi. Burada vocabulary, yeni kelimeler var. Bald. Bald ne demek? Böyle mesela benim saçları burada hepsi gitmeye başlasa ya da buradaki saçlarım bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani bald böyle kel mi oluyor Türkçeden umarım galiba. Clipper böyle kesen bir şey. So hair clipper diyebilirsin ya da tırnak yazalım. Mesela tırnak keserken diyebilirsin nail clipper ya da hair clipper. Onlar hepsi clipper oluyor. Yani kesen. Clip böyle kesmek anlam veriyor. Burada clipper o iş yapan bir şeyi. Crown böyle bir king ve queen onların giydiği şapka. Onun Türkçe ismi bilmiyorum. Drain normalde drain da göreceğiz. Mirror mixture karışmak, mirror ayna, pepper biber, plug normalde böyle mesela bizim bilgisayarlarla benimki biraz uzak. Ama mesela diyebilirim I plug into the electricity öyle bir şeyler yani plug gibi. Salt, tuz, thin, ince. Bazen insanlar hakkında konuşurken diyebiliriz. She's thin yani biri böyle zayıf olduğuna thin kelime kullanabilirsiniz. Ya da bazen saç. Mesela diyebilirsin I have thin hair yani ince saç var. Thin. Çoğu zaman negatif anlamda kullanılıyor. Yani biri dediğinde you're thin demek ki aşırı zayıf. Devam ediyoruz. Tongue, dil demek. Plus yani bir şey ekiyor, ek gibi. Clean temizlemek. Clippings burada gördük. Clippings yani kesen makas gibi düşünelim. Haircut yani saçını kestirmek. I need a haircut. Saçımı kestirmem lazım. Hand, el. Kitchen, mutfak. Longer, daha uzun. Look, bakmak. Newspaper, gazete. Okay. Shower, duş. Toothbrush, diş fırçası. Weeks, haftalar. Hemen çevirmeye çalışalım beraber.
Ve bakalım burada cümleleri nasıl bağladılar, nasıl başladılar ve ne oluyor burada. So it was time for a haircut. Yani bir saç kesme zamanı geldiydi gibi. Geçmişte anlatıyor. So it was time. Şimdiki zaman olsa it is time for a haircut diyeceksin. Kendini aynada bakarken diyeceksin. Oh, I think it's time. It's time for a haircut. Yani saç kesim zaman geldi. It's time for ya da it was time for a haircut. Geçmişte anlatıyor. Lenny didn't even have to look in the mirror. Yani bu arkadaşımız Lenny aynada bakmak zorunda değildi. Yani didn't even have to. Yani aynada bile. Buradaki even bile anlam veriyor. So aynaya bile bakmak gerek yoktu. Have to gerek demek. Have to gerek. Look in the mirror. Aynaya bakmak zorunda. Yani gerek yoktu. Even though ne demek? Olmasına rağmen. So even though he was going bald, he knew that he needed to cut his hair every 2 weeks. Bu arkadaşımız kel olmaya başlıyordu. He was going. Bak burada mesela Türkçe'de diyorsunuz kel olmaya. Umarım o kel, bald kel anlam veriyor. So kel olmaya başlıyordu. Orada başlama kelime kullanıyorsunuz ama İngilizce'de going yani gitmeye gibi olacak. Oradan dikkat etmeliyiz. So even though he was going bald, kel yani olmaya başlıyordu. He knew that he needed to cut his hair every 2 weeks. O biliyordu. Ne biliyordu? O biliyordu. Bu bir bağlaç that. Yani bağlaç olarak. So I know that. Yani ne biliyorum? Biliyorum ki saçım kesmem lazım. So he knew that he needed to cut his hair every 2 weeks. So her 2 hafta sonra saçı kesiyordu. Kel olmaya başlamasına rağmen gibi. He had a tongue of hair on top of his head. Bu hikaye okumaya başladığımda böyle bir şey gördüm ve çoğu zaman bir kelime böyle tırnak işaret içinde insanlar koyduğunda ya da yazdığında ya da gördüğünde demek ki onun anlam belki değişik, bildiğin gibi değişik olabilir. Yani aynısı olmayabilir. So he had a tongue of hair on the top of his head. Bu benim yani gözüm böyle yani it caught my attention İngilizcesi. Türkçesi bilmiyorum. It caught my attention. Yani bu kalıp gördüm ve dedim tongue of hair hiç duymadım. Beraber öğreneceğiz ve size söylediğim sonunda bir sürpriz var. Bu sürprizi size göstereceğim. Bunun hakkında. So he had a tongue of hair on the top of his head. Bu cümle böyle bırakalım çevirmeyeceğiz. His hair was thinning at the crown. So on crown normalde böyle başta. Yani bizim bilmiyorum görebiliyor musunuz? Buradaki kafada ön yerde yani o crown oluyor. Onun saçı orada ince olmaya başlıyordu. So his hair was thinning. Önce yeni kelimeler bakarken thin size dedim. Zayıf anlam veriyor ya da ince. Ama burada bir fiil olarak kullandılar. So his hair was thinning. Onun saçı böyle ince olmaya başlıyordu. Kafada, yukarıda gibi. He still had plenty of hair on the sides and back. Yani plenty çok. Plenty yerine hangi kelimeler kullanabiliriz? A lot diyebiliriz. He still had a lot of hair. He still had much hair diyemeyiz. He still had many hair. O da no, olmaz. Ama a lot kullanabiliriz. So he still had plenty of hair. Onun çok saç hala vardı. Nerede? On the sides. Yani sides kenarında ve arkada. On the back. It was what they call salt and pepper. Yani siz mesela bir söz söylemek istiyorsun. Yani onu böyle diyorlar ya da derler. Orada ne kalıp kullanacaksınız? It was what they call ya da it is what we call böyle ve o kelime söyleyeceksiniz. Burada salt and pepper. Yani böyle birinin saç böyle olduğunda ona ne derler? Salt and pepper. Devam ediyoruz. A mixture of gray hair and dark brown hair. So onun saç hem beyaz hem koyu kahverengi. Koyu dark. Brown kahverengi. So dark brown hair. Hem tuz hem biber gibi. Galiba black pepper burada demeye çalışıyorlardı black pepper. Çünkü red pepper red olacak. Ya da green pepper. It was only a few years, sadece birkaç yıldır, he figured until the salt and pepper became just salt. Figured burada ne demek? Anlamış. Yani o anladı ki yani sadece birkaç yıl geçtikten sonra ne olacak? Artık tuz ve
biber olmayacak, tamamen tuz olacak. Yani burada ne demeye çalışıyor? Tamamen onun bütün saç beyaz olacak. Devam ediyoruz. Siz Türkçeden öyle bir şey var mı? Yani birinin saçı beyaz ve siyah böyle karışık olsa ona bir isim koyuyor musunuz? Merak ediyorum. He never let his hair grow for more than 2 weeks. The longer it got, the worse it looked, he thought. Burada size söylediğim o grammar inceleyeceğimiz kısmı. Yani bu. The longer it got, the worse it looked. Onun çevresi yani ne kadar uzun yani ne kadar uzuyorsa o kadar kötü gözüküyordu. Siz de aynı kalıp kullanmak istiyorsanız burada bu yani daha önce belki comparative konu işlediniz. Comparative böyle karşılaştırma ama iki şeyler arasında karşılaştırıyorsun ve çoğu zaman o "-ara" ekleyerek kelimeye "-ara" ekleyerek karşılaşma haline getirebiliriz. Mesela the harder you work, the better the results. Yani ne kadar çalışıyorsun, ne kadar zor ya da ne kadar sıkı çalışıyorsan o kadar iyi sonuçlar göreceksin gibi düşünsek. Bazı kelimeler yani bu kural uymuyor. O yüzden burada worse kelime görüyorsunuz. Yani "-ara" sonunda yok ama burada "-ara". Uzun kelimeleri deneyelim. The more interesting the story, the more we wanted listen. Burada ne kadar ilginç, bu hikaye ne kadar ilginç oluyor, o kadar dinlemek istedik. İki tense kullandım ve yanlış. Burada got eklesek ikisi geçmişte olacak. Yani mesela biri hikaye anlatıyordu ve ne kadar ilginç olmaya başlıyordu. Yani ne kadar ilginçleştiriyordu. Ben de kullanamam Türkçe olan. Bana öğretebilirsin yorumda. Teşekkür ederim. Ne kadar ilginç, o kadar merak ettik yani. Ne oldu? Devam ediyoruz. Yani bizim grammar kısmı o kadar bugün. Umarım öğrendiniz. Devam ediyoruz. So he never let his hair grow for more than 2 weeks. Bu adam onun saçı 2 haftadan fazla uzması izin vermezdi. Burada izin vermek hangi kelimeler? Let. Mesela diyebilirsin, mesela bir çocuksun ya da annesin ya da babasın ve çocuğa izin vermek hakkında konuşuyorsun. Diyeceksin let. Mesela I let my kids play outside. Ya da my mom doesn't let me do this. Yani bana izin vermiyor. So he never let his hair grow for more than 2 weeks. Bu adam onun saçı 2 haftadan fazla uzmasını izin vermezdi. The longer it got, the worse it looked. Yani ne kadar uzuyordu, o kadar kötü gözüküyordu. Öyle düşünmüş, he thought. Devam ediyoruz arkadaşlar. He spread a newspaper over the bathroom sink so that no hair went down the drain. So bir banyodaki onun ismi ne? Sink, lavabo galiba oluyor. Lavaboda bir gazete böyle spread burada. Normalde spread mesela ekmek ve bal var. Onun üzerinde böyle sürürken o spread oluyor. Burada spread böyle her yerde koymak anlamda kullanılmış. Ya da he put a newspaper over the bathroom sink. Ama o tam olmayabilir. Spread en uygun kelime. So that no hair. Yani neden koymuş? So that. So sebep bize vermek için so that kelime kullandılar. So that no hair went down the drain. So saç şeylerden girmemek için gazete koymuş. He plugged in the clippers and started cutting his hair. So plug size söyledim. Böyle peel takmak böyle. Evet öyle. So o plug oluyor. So onun clippers o kesen yani şeyler kesmek için, saçlar kesmek için şeyi koymuş ve kesmeye başlamış. And started cutting his hair. He started at the back of his head. Onun kafanın arkasından başlamış. Went to the sides. Kenarlara geçti. And finished on the top. Ve crown, daha önce crown gördük. Orada bitmiş. Every minute or so he had to clean the hair out of the blades with an old toothbrush. So her yani bir dakikadan sonra ya da bir buçuk dakika yani orada ya da bir buçuk yani also yani ya da öyle bir şey. Burada also kullandılar. He had to clean the hair out of the blades. Had to zorunluluk. So saç bu blades yani o kesen şeyleri onun arasında saç çıkartmak zorundaydı.
Neyle? With an old toothbrush. Eski bir diş fırçayla. Finished. He picked up a hand mirror to check out the back of his head. Yani bittiğinde burada siz dikkat etmelisiniz nasıl cümle başladılar. Finished yani subject yok, yapan kişi yok. Bir de böyle dığında mesela çevirirken ben dedim o bittiğinde ama burada kullanmadılar. Yani burada çok ilginç bir hikaye. So finished, he picked up a hand mirror to check out the back of his head. Böyle bir el ayna almış. Kafanın arkasından bakmak için. Yani to check out kontrol etmek için hatta. So kontrol etmek için the back of his head. Everything looked okay. Yani her şey yolundaydı. Güzel gözüküyordu. He carried the newspaper back out to the kitchen and shook the hair clippings into the trash can. So bu gazete mutfağa geri götürmüş ve saç makineden böyle salladı. Sallamak hangi kelime? Shook. So sallamış ve bu saç çöp kutusundan dökmüş. So into the trash can. Then he took a shower. Sonra adam duş almış. Evet, hikayemiz bu kadar. Şimdi geri gidiyoruz bir yerden. Bir şey vardı ve dedik onu önce atlayalım bakalım. Evet arkadaşlar ben bunu okurken buraya geldim. He had a tongue of hair. Dedim a tongue of hair? O ne demek? Çoğu zaman öğrenciler düşünüyor. Ben okurken yani kelimeleri bilmiyorum. Yani bilmediğim kelimeler çıkıyor. Evet ben de okurken bilmediğim kelimeler ve kalıplar çıkıyor. Ve belki düşünüyorsun ya belki bazı insanlar her kelime biliyor. Belki değil ama değil yani. Bakalım Google'da yazdım. Tongue of hair. Bütün kalıp yazdım çünkü tongue of hair hiç duymadım. Bu kalıp yazdım tongue of hair ve beraber bakalım neler çıkmış. Evet bu tongue of hair yazdım ve ilk çıkan siteleri onları incelemeye başladım. Bakalım nelerdir. Okay. So burada biri yazmış. Bütün isterseniz ekran doldurabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Ama kısaca o soruyordu. Tongue of hair ne demek ya? Ve bu cevaplar gelmiş ona. Tekrar yazmış 2011'de. İlginç. Sonra biri yazmış. When they say that the hair is abundant, they say head of hair. Evet. Yani biri head of hair daha önce duydum. Biri çok saç varsa head of hair diyecekler. Bu daha önce duydum. In this context. Ve burada kişi aynı bir şey söylemiş. Ben de daha önce head of hair duydum. Ama it seems his hair is not abundant anymore. Ama belki burada tongue of hair diyorlar. Artık onun saçı çok değil. Abundant çok anlam veriyor. Yani çok değil. O zaman belki bu kalıp ya da bu ifade, expression ifade, belki bu ifade ne demeye çalışıyor? A little amount of hair yani az saç. Çünkü normalde head of hair demek ki bütün head ve dolu. Ama tongue of hair belki göz yok, burun yok ve sadece dil kaldı mı bilmiyoruz. Ama o cevap almış. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Devam ediyoruz. Or maybe the amount of hair he still has looks like a tongue. He has hair just in the middle. Not exactly, but Mohican type. Evet. Ve bu kişi düşünüyor. Belki onun saçı bir dil gibi. Tam bilmiyorum bir dil gibi nasıl gözükecek. Google'da yazmaya çalıştım tongue of hair ve fotoğraflar çıkartmaya çalıştım. Çünkü çoğu zaman mesela bir kelime bilmiyorsam İngilizce, Türkçe ya da herhangi bir dil images yani o kelime yazıyorum ve görsellerle gidiyorum. Oraya baktığımda çoğu zaman daha yani cevap bulabilirim. Ama o yazdım kötü bir şey çıkmış. O paylaşamam çünkü kötüydü, çok kötüydü. Siz isterseniz araştırabilirsiniz ama çok kötü bir şey çıkmış. Neyse devam ediyoruz yani it's not a common phrase in English. Burada ne diyorlar? Yani o kalıp çok yaygın değil. It's something the author made up. Evet bu ilginçti. Yani o hikaye yazan uydurmuş bir şey. Çoğu zaman siz düşüneceksiniz. Ben bütün mesela native'ler konuştuğu kelimeleri anlamıyorum. Bazı insanlar konuşurken kelimeleri uyduruyorlar. Yani kelime bazen anlamadıysan bazen demek ki
vocabulary geliştirmen gerekiyor. Bazen demek ki o kelime yok. I don't know exactly what he or she meant. Evet, bu da diyor tam bilmiyorum ne anlama gelmeye çalışıyordu. But I imagine it's something like a piece of hair that looks and moves like a tongue. In other words, a long piece that sticks out or flops around. I would imagine either a comb over or a cowlick. Evet, o da diyor. Sadece yani tahmin edelim. Belki o dil gibi gözüken bir saç gibi. Öyle bir şey. Neyse bunlar siz isterseniz okumaya devam edebilirsiniz ama çoğu insanlar diyorlardı öyle bir şey duymayacaksın. Evet, o kadar. Arkadaşlar dersimiz bu kadar bugün. Umarım beğendiniz ve yorumunuzu görmek isterim. Ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nedir? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bak.